Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4. Yani her model 5 ilmekten oluşuyor. En sonunda da 4 ilmek ekliyoruz. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayıp modelimizi tam denk getirerek kuralım. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Şu şekilde birkaç sırada haroşa lastik yaptım. Şöyle ilmek sayısını şöyle bir daha göstereyim. 5 5 5 en sonuna 4 ilmek ekledim. Yani her model 5 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 4 ilmek ekleyeceğiz. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Model 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. Şöyle. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, birinci sırayı kurduk. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bakın yani 2 düz, 3 ters. Arka yüzünde ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim. Evet, ikinci sırayı da tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, terslerimi ters ördüm yine. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 3 düz ilmeğim var bakın. Üçünü bir topladım. Şöyle düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra yine bir artırma yaptım. Bakın önce bir artırma. Daha sonra 3 ilmeğin üçünü bir topladım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir artırma yaptım. Yani yine 3 ilmekten 3 ilmeğimiz oluştu burada. Artırmalar dahil. Devamında 2 ters ilmeğim var. Yine ters örüyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Önce bir artırma yapıyorum. Daha sonra 3 ilmeğin üçünü bir toplayarak düz ördüm. Kestim yani. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimizi ters örelim. 2 tersten sonra bir artırma, 3 ilmeği yani 3 düz olan ilmeği topladım, tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıra sonunda 2 ters ilmeği ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra ilmekleri olduğu gibi bakın 2 düz ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmekleri ters örüyorum. Yani 3 ilmek ters. 2 düz 3 ters. Şu artırmalar da ters örülüyor arka yüzünde. 2 düz 3 ters örerek sıramızı tamamlayalım.
Evet, modeli bir kez kurduk. Model 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma yok. Birinci modeli nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı şekilde kuracağız. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yaparak başlıyoruz. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 3 düz ilmek. Zaten ilmeklerimiz belli. 2 ters 3 düz diye devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzünde. Evet. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 2 ilmek ters ördüm. Ters olan ilmeklerimi ters ördüm. Geldim bu 3 düze. Önce artırma yapıyorum. Daha sonra 3 düzü alarak şöyle bakın. Üçünü bir topladım. Düz örerek kestim. Tek ilmek çıkardım. Devamında tekrar bir artırma yaptım. 2 ters ilmek, bir artırma, 3 düz olan ilmeğimi topladım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. 2 ters ilmek, 2 ters ilmekten sonra bir artırma, sıradaki 2 3 ilmeğimizi yani 3 düz olan ilmeği toplayalım. Şu şekilde tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Düz ilmeğim, kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra ilmekleri düzleri düz yani 2 düz 3 ters. Artırmalar arka yüzünde ters örülüyor. 2 düz 3 ters. Örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Modeli 2 kez kurduk. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Örgüye yeni başlayanlar da kolaylıkla yapabilirler. Bunu birkaç renklerde yapabilirsiniz. Her modeli bir renkte kullanabilirsiniz. Tek renk olarak da yapabilirsiniz. Model böyle devam ediyor. Şöyle bir parçada daha önce hazırladım. Burada haroşa lastik kullandım. Burada da bir ters bir düz hazır lastik kullandım. Hangisi hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. Modeli de birazcık ilerlettim şöyle görmeniz için. Modelin arka yüzü de şöyle. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde, yani ona göre de iplerinizi tercih ederseniz gayet güzel şöyle ajurlu, kabarık görüntüsü olan modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.